Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenen arkadaşlarım için de şifa enerjisini arttırabilmek adına his yüklemesi yapıyorum. Bugünkü his yüklememiz gerçek sevgiyi hissetmenin mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde gökkuşağının ruhu olarak geliyor. İçini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Yalnız kalmak istemek, ruhsal sorunlar, yolunu kaybetmek, ne istediğini bilememek. Fedakarlık kartı, Mida ve anahtar kartıyla beraber. Şimdi bugünlerin enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişinin artık sıkıntılı bir sürecin içerisinden çıkmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Yakın geçmişte böyle yalnız kalmak istediği, kendini kötü hissettiği, melankolik enerjilerde olduğu, yolunu kaybettiğini düşündüğü bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim net olarak. Şimdi bu noktada özellikle Mida ve anahtar kartı geldiği için Mida bize eşten bahseder, aldatılan eşten bahseder. Böyle hamarattır, zekidir, çok böyle akıllıdır ama fazla bir kıskançlık enerjisi vardır. Fedakarlık ve gökkuşağı kartıyla beraber şöyle söyleyebilirim. Bu kişiyle ilgili evliyse eşiyle ilgili ya da evli değilse de hayatındaki kişiyle ilgili kıskançlıkla ilgili, fedakarlıkla ilgili bazı süreçlerden geçmiş olabilir. Sıkıntılı, onun ruhsal olarak da ciddi etkilendiği bir durumun içerisinden çıkmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Böyle sorunlarla mücadele ettiği bir süreç oluşmuş. Ve bununla ilgili çözüm arayışı içerisinde yavaş yavaş da o gökkuşağının ruhuyla beraber o içini darlayan o kara bulutların hafif ortadan kalkmaya başladığı, çözümlerin ortaya çıkmaya başladığı bir sürecin içerisinde özellikle fedakarlık yapmak zorunda olduğunu hisseden, bununla ilgili adımlar atacak olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugünün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde. Şimdi aktif enerji kılıç yedilisi yani. Şimdi kılıç yedilisi daha çok böyle arkadan çevrilen işlerden, yalanlardan, dolanlardan bahseder. Burada kendi çıkarları için karşısındaki insana zarar vermekten bahseder bize. Bugün enerjisine baktığımızda bilinçaltındaki korkuların yükseldiği, biraz melankolik enerjilerin ortaya çıktığı, özellikle karanlıkta kalan, gizli kalan konularla ilgili, bu zamana kadar yaptığı yalanlar, dolanlar, çevirdiği işlerle ilgili bu süreci, o karanlığı dağıtabilmek adına çözüm arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çaba kartı geldi. Ulaşmak istediğin amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek, çok çalışmak, emek vermek, inançları uğruna mücadele etmek dedi. Burada biraz şunu da söyleyebilirim. Şimdi bu kişi elde etmek istediği şeylerle ilgili de, yani hayatında düzeltmek istediği durumlarla ilgili de şu an bu sıkıntıdan çıkabilmek adına birazcık yalana dolana başvuruyor olabilir. Buraya bir kart alalım daha net olsun. Evet. Kılıç Kraliçesi ile beraber şöyle söyleyeyim. Şimdi Kılıç Kraliçesi artık kendi inisiyatifini almaktan bahseder. Kendi özgürlüğünü seçmekten bahseder. Şimdi aklınızdaki kişinin işte eşi olabilir, partneri olabilir vesaire. Bu siz de olabilirsiniz. Şimdi Kılıç Kraliçesi tavrı, yani artık duygularını bir tarafa bırakıp yapılanları sorgulayan, artık kendine zarar verilmesine izin vermeyen, kendi yolunda gitmek için kararlar alan bu kişiyle ilgili bu durumu düzeltebilmek adına, bu sıkıntılı süreci düzeltebilmek adına birazcık böyle yalanlar dolanlar çevirmeye başladığı bir süreçte diyebilirim. Burada çabalıyor çünkü sıkıntılı olan, endişelendiği o sıkıntılı durumu, o kaygılandığı durumu ortadan kaldırmak istiyor. Bunun için de yalana dolana başvuruyor. Güzel değil yani şu anki durumu. Yani birazcık burada yaptığı yanlışları yanlışlarla kapatmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz.
Şimdi bunun sebebi ne dediğimizde makas, ok ve aşıklar kartı geldi. Şimdi yakın geçmişte özellikle aşkla ilgili, duygusal olarak yüksek enerjilerle ilgili. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bir üçlü durum için dinliyor olabilirsiniz. Böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Ee, Çok ani ortaya çıkan bazı gerçekler oluşmuş olabilir. Şimdi örneğin farklı bir kişi olduğu biliniyordur ama işte ben bıraktım artık beraber değilim denmiş olabilir. Ama böyle olmadığı, ilişkinin daha devam ettiği ortaya çıkmış olabilir. Ee, Ya da burada yani evlidir. Ya evliliğim bitiyor artık. Ben işte evliliği devam ettirmiyorum. İşte zaten şöyle sıkıntılarımız var falan filan böyle şeyler söylenmiş olabilir ama böyle olmadığı ortaya çıkmış olabilir. Attım adım bitiriyorumlar yalan çıkmış olabilir. Yani burada çevrilen, ciddi çevrilen sıkıntılı süreçler var diyebilirim. Arkadan çevirdiği yalanların dolanların içerisinde kaybolmuş biri olabilir aklınızdaki kişi. Yakın geçmişte de özellikle aşıklar kartıyla böyle duygusal olarak yüksek enerjilerde olduğu kişiye karşı söylediği işte bitiriyorum, işte bitirdim, şöyle böyle dediği durumlarla ilgili bazı gizlediği şeylerin ortaya çıktığı ve bu ortaya çıkmayla beraber sıkıntılı bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Bu durum onun hayatından neler getirecek onun hayatına dediğimizde şimdi yalan dolan çeviriyor. Özellikle çevirdiği bu yalan dolanın pişmanlığını yaşayacak. Sonuca da bakalım. DNK'sı geldi. Şimdi bunun yaptığı yanlışların farkına vardığı bir süreç olacak. Bunun pişmanlığını yaşadığı bir süreç olacak. DNK'sıyla beraber artık daha net olması gerektiğini, samimi olması gerektiğinin farkına vardığı bir sürece doğru geçecek aklınızdaki kişi. Ciddi bir pişmanlık içerisinde olacak. Özellikle duygusal bağının olduğu, kişiye karşı gösteremediği o, yani daha doğrusu yıktığı o güven diyelim işte. Yalan söyleyen birinin yalanını öğrendiğinizde güvenle ilgili sorunlar yaşarsınız. Ya da yapacağım denilen şeyin yapılmaması durumu kişinin karşı tarafla ilgili düşüncelerini değiştirebilir. O güveni, sağlamlığı ya da güzel, olumlu düşünceleri ortadan kaldırabilir. Bunların kalktığının farkına varacak ve duygusal olarak da yüksek enerjilerde olmaya devam edeceği için pişmanlık çok yüksek safhada olacak diyebiliriz. Ve burada artık yakın gelecekte daha çok samimiyeti tekrar kurabilmek, tekrar güven ortamını oluşturabilmek adına çabaladığı bir sürecin içerisinde olacak. Umarım burayı anlatabildim. Günlük açılımlarda daha çok böyle yüksek enerjiler gelmiyor. Yani günlük hayattaki düşünceler, bazen hayata geçirilebilen, bazen geçirilemeyen düşünceler, hisler çıkıyor ama bugün birazcık daha yoğundu. Bu durum sizin hayatınızda nasıl yansıyor? Buna bakalım. Bir kart daha alalım. Şimdi yani şu an enerjisine baktığımızda şimdi Azize kartı eşten de bahseder bize. Bunun yanı sıra gizli kalmış durumlardan, saklanan şeylerden de bahseder. Şu an enerjisinde daha çok böyle gizli kalmış, saklanan şeylerin ortaya çıkmaya başladığı, adaletin yerine gelmeye başladığı bir sürecin içerisinden geçiliyor olabilir. Kılıç beşlisiyle beraber burada kendinizi kandırılmış, hissedecek ya da hissediyor olabilirsiniz. Biraz öfkenizin arttığı, kızgınlığınızın arttığı bir süreç olabilir aklınızdaki kişiye karşı. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri yakın geçmişte özlem enerjisinin yükselmesi ya da o saf olarak gördüğünüz o sevginin, beraberliğin aslında bir bakıma size göre kirlendiği ya da işte negatife düştüğü bir durum yaşamanız. Burada İlişkinin içerisinde çocuklar varsa bu çocukların etkilenmesiyle ilgili bir durum olabilir. Bunlarla yüzleştiğiniz ve bu yüzden biraz öfke duyduğunuz bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. Yakın gelecekte ikilemleriniz çok fazla olacak. Denge gelmek için çok çabalayacağınız bir süreç olacak aslında. Bu da daha çok güvenip güvenmeme ile ilgili olabilir aklınızdaki kişiye karşı. Burada birazcık böyle dengenizi bulmakta zorlanacağınız bir süreç olacak. Ama burayı yapabilirse, burayı düzeltebilirse farklı ve güzel enerjilere geçebilirsiniz. Şunun çok net farkındasınız şu an ama özellikle sizden sakladığı bir şey aniden ortaya çıktıysa,
biraz rastgele falan öğrendiyseniz bir şeyleri, şu an daha çok ne kadar adaletli bir düzenin olduğunu fark ettiğiniz, bunu hissettiğiniz bir süreç sizin için oluşmuş gibi görünüyor. Şimdi onun hayatındakiler, enerjiler böyleydi ve size yansımaları bu şekildeydi. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz, nelere dikkat etmelisiniz, buna bakalım hemen. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. His yüklemesi içinde gerçek sevgiyi hissetmenin mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Kanalıma abone olup bu videoyu beğenen arkadaşlarım için niyet olarak yapacağım his yüklemesini hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bir tane de peri mesajı alalım. Bugün sizi neler bekliyor buna bakalım. Bilgelik kartı geldi. Size hiç yaşınızın ötesinde bilgi olduğunuz söylendi mi? Şimdi bir meydan okumada size yardımcı olması için içinizdeki peri bilgeliğini çağırmanın zamanı geldi dedi. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Alyans kartı ve değnek beşlisi geldi. Alyans kartı ilişkinin daha üst mertebeye taşınması, evlilik planları veya hayatını buna göre şekillendirmeyi istemek, bazen de mevcut bir evliliğin gündem olması dedi değnek beşlisiyle beraber. Şimdi dediğim gibi açılımın geneline baktığımızda aklınızdaki kişinin bir evlilik durumu ya da yani üçlü bir durum için dinliyor olabilirsiniz. Böyle bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Bu süreçle ilgili daha çok böyle birbirinizle kavga ede ilişkinizdeki bu sorunu çözme aşamasında olduğunuzu, bu tür sorunlarla mücadele etmeye çalıştığınız bir aşamadan geçtiğinizi söyleyebilirim. Bugün daha çok böyle birbirinize bu konuda, yani iletişiminiz yoksa bile kendi iç dünyanızda birbirinizle hala böyle kavga ettiğiniz bir süreç olabilir. Bu enerjiyi yüksek bir şekilde hissedebilirsiniz. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz ve burada bazı sıkıntılı süreçler varsa eğer, başkalarından bu tarz tepkiler, etkiler alacak olabilirsiniz. Yorucu bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Buraya dikkat edin lütfen. Böyle bir durum yok, üçlü bir durumun içerisinde değiliz diyorsanız eğer, evlilikle ilgili, bağlılıkla ilgili bazı gördüğünüz ya da görmediğiniz sorunlar olabilir ilişkinin içerisinde. İlişkinizde sorunlar varsa, yani yok bizim evlilikle ilgili bir sorunumuz yok diyorsanız da, genel farklı sorunlarınız varsa bu sorunlarınızın ya da anlaşmayla ilgili sürekli birbirinizle çatışan enerjilerdeyseniz bu sorunların kaynağının evlilik ya da birlik ya da tek eşlilik gibi durumlardan kaynaklı olabileceğini hissedeceğiniz, düşüneceğiniz bir gün olabilir. Sizin için bugünün olumlaması, sağlığımı önemsiyorum. Bu yüzden bana iyi gelmeyen kişilerden, durumlardan, ortamlardan, tartışmalardan uzaklaşıyorum. Farkına vardıkça hayatım anlam kazanıyor diyebilirsiniz. İkiye saçın arkadaşlarım. Para sakızlısı, tılsım sakızlısı ve gece gündüz. Karanlığın ardından doğan güneş, eşitlenmek, dengeye gelmek, eril ve dişil denge uyumu. Tılsım sakızlısı artık emek vermeye başlamaktan, yeni şeyler öğrenmekten bahseder bize. Çok güzel bir karttır. Burada daha böyle bir ilişki varsa o ilişkinin canlandırılma sürecidir. Burada daha çok böyle dengeye gelemediğiniz konularla ilgili birçok şeyin farkına vardınız. Daha bilgeleşmeye başladığınız. Bazılarınız için de burayı şifalandırabilmek, o dengeye gelemediğiniz, o karanlıkta kalan durumlar, dengelenmesi için yapmanız gereken şeyler ya da eril dişil dengenizle ilgili çaba harcamanız gerektiğinin farkına vardınız ve bu çabayı göstermeye başladığınız bir gün olabilir. Bilgiye, öğrenmeye, emek vermeye kendinizi açtığınız bir gün olacak. Sizin için bugünün olumlaması da hedeflerime ulaşmak için planlarımı yapıyorum. Önceliklerim açık dedi. Çok güzel. Ve üçü seçin arkadaşlar. Kupa dörtlüsü ve tapınak. Dinlenme ve duaya yönelme, manevi inancın yükselişi, ruhsal uyanış ve anlam arayışı. Kupa dörtlüsüyle beraber. Aslında kupa dörtlüsüne baktığımızda kupa dörtlüsü bazen melankolik enerjilerden de bahseder bize. Gelen fırsatları görememekten bahseder. Ama bu kupa dörtlüsünde kişi o kadar böyle şeydedir ki,
meditatif haldedir ki aslında bir bakıma normal hayatla bağını koparmıştır. Daha çok kendine dönmüştür. İşte geleni gideni görmeyen bir enerjiden bahsederiz aslında. O yüzden bu kart ve tapınak yani kupa dörtlüsü ve tapınak kartının beraber gelmesi sizin bugün enerjisinde daha çok böyle maneviyata yöneleceğiniz ve birçok şeyin farkına varacağınız bir süreç olabilir bugün sizin için. Daha çok böyle ruhsal uyanışınızın, anlam arayışı ile ilgili değerlendirmeler yaptığınız ve bakın boynunda da şey var, yılan var. Burada iyileşmenin, şifanın size doğru geldiği bir gün olabilir. Daha çok ruhsal olarak kendinize döndüğünüz, içinizde birçok şeyi fark etmeye başladığınız bir gün olma ihtimali çok çok yüksek. Bu enerjiler yüksek olacak. Sizin için bugünün olumlaması da tüm çabalarımı hayatta başarmak istediğim şeylere yoğunlaştırıyorum. Tüm hedeflerime hak ederek ulaşıyorum diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Hoşunuza gidenleri aldım, kabul ettim deyin. Hoşunuza gitmeyenleri de sisteme sevgiyle iade edin. Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.